The Walking Dead Daryl Dixon'ın 3. sezon finali, son 10 dakikasına kadar final gibi hissettirmiyor ve o noktada tatmin edici bir son için çok geç oluyor. Bu sezondaki en büyük hayal kırıklığım, Daryl ve Carol'ın büyük bir bölümünde ayrı kalmış olmaları. İkinci sezonu birinci sezona göre bir gelişme yapan şey, bu ikonik ikilinin yeniden bir araya gelmesiydi ancak, 3. sezonda Daryl, çeşitli kurtarma görevlerinde yer alırken, Carol, Solaz Del Mar'daki dramı izlemek için geride kaldı. Final bölümünde yeniden bir araya gelmeleri gerekirdi gibi görünse de, bu finalin ilk 3 çeyreğinde Daryl ve Carol, kendi hikayelerinde ayrı tutuluyorlar. Daryl Dixon'ın 4. sezonunun İspanya maceralarına devam edeceği zaten doğrulandı. Yani bu hikayenin aslında bir sonu değil, doruk noktası olması gerekiyordu ve bunda başarısız oldu. Daryl Dixon'ın 3. sezon finali, The Bear'ın 3. sezon finaline biraz benziyor. Bu hikaye örgüsü 4. sezona kadar uzadığı için 3. sezonun sonu pek bir kapanış sağlamıyor. Sanki sıradan bir bölüm gibi, sanki gelecek hafta bir tane daha olacakmış gibi. Bu, batık maliyetli yayın çağında artık sıradan bir sorun haline geliyor. Bunu birkaç hafta önce Peacemaker finalinde ve Alien Earth finalinde görmüştük. The Walking Dead Daryl Dixon'ın 3. sezon finali, bazı muhteşem izole anlara sahip. Sezon finali olarak tatmin edici olmasa da, bu bölümde harika birkaç an var. Kıyamet sonrası bir Eyes Wide Shut tarikatının yer aldığı ilginç bir sahne var. Daryl, Justina'yı bulup kurtarabilmek için, garsonlardan biri gibi görünmek üzere ürkütücü bir maske takıyor. İspanya kralı ve zengin arkadaşları, gösterişli bir yemek salonunda şarap yudumlarken, iplerde zombilerin oynadığı bir kukla gösterisi izliyorlar. Bu, 1. sezondaki zombi orkestrasının bir nevi tekrarı. Ancak o rahatsız edici kurgunun güzel bir gelişimi. Zombi kuklalar iplerinden kurtulup üst tabaka izleyicileriyle ziyafet çekerken, tıpkı ölümsüz bir Fransız devrimi gibi eğlenceli bir zenginleri ye yorumu da yapılıyor. Bu, Daryl'ın son kurtarılışı için heyecan verici bir fon olmasının yanı sıra, aynı zamanda hoş bir hicivdi. Zombi kuklalar iplerinden kurtulup üst tabaka izleyicileriyle ziyafet çekerken, ölümsüz bir Fransız devrimi gibi eğlenceli bir zenginleri ye yorumu da var. Daryl'ın Solaz'a dönüş yolculuğunda da göz alıcı bir sinematografi var. Özellikle sisle kaplı dev bir boğa heykelinin çekimi dikkat çekici. Finalin doruk noktasındaki aksiyon ve dramatik sonuçlar son 10 dakikaya sığdırıldı. Daryl'ın Carol'ı aleni idamdan kurtarmak için tam zamanında Solaz'a geri döndüğü son bir harika aksiyon sahnesine tanık oluyoruz. Ardından yürekten bir araya geliyoruz ve kötü adam hak ettiği cezayı alıyor. Ama her şey çok az ve çok geç kalmış gibi geliyor. Tüm bu doruk noktası yaratan aksiyon ve dramatik sonuçlar, uygun etkiyi yaratmak için aslında kendilerine ait bir bölüm olması gerekirken, son 10 dakikaya sıkıştırılmış. Sezon, Daryl ve Carol'ın teknesinin alev alması ve onları bir kez daha İspanya'da mahsur bırakmasıyla, Nine Inch Nails'ın Hurt şarkısının güzel bir İspanyolca cover eşliğinde bir uçurum sahnesiyle sona eriyor. Ancak Daryl Dixon'ın 4. sezon çekimlerinin İspanya'da başladığı ortaya çıktığında bu zaten sürpriz olmuştu. Yani yakın zamanda ayrılmayacaklarını biliyorduk. The Walking Dead Daryl Dixon'ın bu sezonu fena değildi. İzlemeye değer bazı önemli anlar vardı. Solaz'daki savaş sahnesi, Stephen Merchant'ın ilk bölümdeki konuk oyunculuğu, Daryl'ın trende Navajo Joe anı, ama genel olarak bu sezon fena değildi. Belki bu 15 yıllık bir serinin 5. yan dizisinin 3. sezonu için yeterlidir. Ama bir dahaki sefere biraz daha yüksek hedefler koymalarını isterim.